Bir kebapçı burada aylık ne kadar ciro yapıyor? Türkiye'de mi yaşamak isterdim, burada mı dersen ben burayı tercih ederdim. Normal bir çalışan burada çalıştığı zaman ay sonunda ortalama cebine ne kadar para girer? Yani Merkezde bir evin kirası ortalama 1+1 diyelim. 15.000 ve 20.000 kron arasında değişiyor. bu ülkede normal bir dükkan açmak istersen ortalama ne kadar sermayen olması lazım? Bir yemek ortalama ne kadar kazandırıyor? Bir dürüm satıyorsun. Bir dürüm sana %30, %35 falan bırakıyor. İşte Allah kısmet ederse önümüzdeki sene vatandağa başvuracağım. Resmi olarak bugün bu ülkeye giriş yaptım ve hemen çalışma sözleşmem başladı derken falan fistan bir ay sonra, 1,5 ay sonra sana oturum kartı geliyor. 6 ay veya 2 senelik oturum kartı geliyor. Tamamdır. Evet tamam, şu anda tamamız. Açılışı bence sen yap. Yok sen yap. Öyle mi? Ya, olmaz aşkım sen yap. Selam dostlar. Bugün tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız. En son beraber video çektim Resul abiyle beraber. En son dediğim gerçi Prag'daki ilk videomdu bu. Evet. Ve orada birçok yerde sosyal medya üzerinden birçok kez bu adam ne yapıyor, ne ediyor burada, ne iş yapıyor, nasıl geçimini sağlıyor, ne kadar para kazanıyor gibisinden sorular sordunuz. Adamın özeline bile giren soruları sordunuz. Ben bugün bunların hepsine cevap olmak amacıyla bu videoyu çekmek istiyorum. Avrupa'da gelirler nedir? Daha doğrusu Avrupa dediğim Merhaba. İsviçre'de. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de bugün bu sorulara cevap olmak amacıyla Çek Cumhuriyeti'nde ekonomi nedir, çalışmak için buraya çalışarak nasıl gelirsiniz, buradaki imkanlar nedir falan filan vesaire her şeye beraber değineceğiz bugün. Evet. Başlayalım abi o zaman. Başlayalım. Kaç yıldır buradasın? Ne zaman buraya geldin? Kaç yıldır buradayım? 14 Nisan 2017'de geldim buraya. 19 Nisan 2017. Şu anda 10. senemizin 10. içerisindeyiz. senenin içerisindesin. Ya 10 yıldır sen şimdi bu ülkedesin. Evet. Sen bu ülkenin tam olarak 10 yıl içerisinde yani ne anladın? Ekonomi olarak ve diğer konular üzerinden. Tabii ben bunu daha da detaylı olarak ben sana sorusunu soracağım. Ama şimdilik bir konuya girelim aksadıyla. Ülke güzel. Çalışmak istersen, para kazanmak istersen para kazanabilirsin, çalışabilirsin. Ekonomisi de yani buranın şartlarına göre gerçekten çok iyi. Yani. Birden Dobrze. Avrupa şartlarına göre yani baktığımızda burası da çok iyi. Hani çok kötü de değil, çok iyi de değil ama normal, standart. Güzel yani. Burası çalışmak isteyen, para kazanmak isteyen, hayatını yaşamak isteyen biri için gerçekten ideal. Buraya ilk geldiğin zaman seni en çok şaşırtan şey ne oldu? En çok şaşırtan şey dilleri oldu. Dilleri aşırı zor. Rusça desen değil, Ukrayna desen değil. Amaçka? Dobrze. Ukrayna desen değil, Slav dilleri aşırı zor. Yani beni ilk şaşırtan şey buydu. Alfabe olarak bizim alfabeye benziyor. Kiril alfabesi değil. Rusça ve Ukrayna gibi. Kiril alfabesi değil, normal alfabe ama bunlarda şapkalar falan var. Bundan dolayı biraz daha telaffuzları farklı oluyor bizim dilimize göre. Türkçeye göre, Kürtçeye göre biraz daha telaffuzları çok farklı oluyor. Her iki ülkede de yaşadın. Evet, hem Türkiye'de Hem burada paran olduğunu düşün. tamam. Hangisinde yaşamak isterdin? Hem burada paran çok hem Türkiye'de paran çok. Yani burayı tercih ederdim. Niye burayı tercih ederdin? Şimdi burayı niye tercih ederdim? Bu arada lafını bölüyorum hani insanlar diyor ya, diyor paran varsa Türkiye'den daha güzel bir ülke yok gibisinden. Doğrudur. Türkiye'de güzel bir ülke. Tamam. Buna hiçbir lafımız yok. Türkiye'nin her Niye yeri... burayı seçersin oraya göre? Neden burayı seçelim? Şöyle, Türkiye bir ülke ama birden fazla şehri var. 81 ilimiz var. Şimdi Avrupa dediğimiz şey, tamam mı? Kalabalık bir ülke yani. Ülke olarak görüyoruz biz Avrupa'yı. Kocaman bir ülke ve her ayrı ayrı şehirleri var. Gerçekten çok param olsa, çalışmayacak olsam Türkiye'de mi yaşamak isterdim, burada mı dersen ben burayı tercih ederdim. Çünkü burada gidebileceğim birçok ülke var. Gezebileceğim birçok ülke var. Tabii daha yakın. O yüzden Avrupa'yı tercih ederdim. Yani Avrupa'nın neresi olduğunun bir önemi var mı? Bazı ülkelere göre evet. Yani İlla ki var. İsviçre'de yaşadım, ben burada yaşadım. Burası daha Daha aktif. Daha aktif eğlenceli. burası, evet. Orası daha böyle robot sistemi gibi yani çok fazla hayatın yok. Sabah kalk, işe git, akşam gel, yemek Uyu. ye, uyu. Sabah kalk, işe git, akşam gel, yemek ye, uyu. Orada çok güzel para kazanılıyor. Vergisi yüksek. Dediğin gibi hayat yok. Burada şu şey var. Yani burada tamam çok böyle yani mükemmel bir para kazanmıyorsun ama sonuç olarak hayatını dolu dolu da yaşayabiliyorsun. Doğru. Peki Burada bu var. normal harcamaları olan yani çok aşırı harcama yapmayan bir insan, normal bir çalışan burada çalıştığı zaman ay sonunda ortalama cebine ne kadar para girer? Yani o adam sigara içtiğini düşün. Sigara ve alkol olduğunu düşünelim. Günde bir sigara örnek veriyorum. Ortalama 150 krondan hesaplarsak. Arada bir dışarı çıkıyor, bir şeyler içiyor. Yani öyle normal, sıradan bir insan. Yani Sıradan bir insan ayda 10 bin lira para harcar. 10 bin kron, 10 bin Çek kronu para harcar. Bu da TL bazında yaparsak eğer 20 bin TL yapar. Tabii. Aynen 22 bin falan olması gerekiyor şu anda. Yani buraya göre normal.
buraya göre normal. Çünkü sigara içiyorsun, yanında alkol var, onun yanında dışarı çıkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, geziyorsun falan fistan. Yani birinin 10.000 harcaması bence normal. Ama 10.000. burada normal yani. Hemen hemen Türkiye'de bir asgari ücrete tekabül ediyor. Ama sonuç olarak sen burada yaşadığın için buranın alış fiyatı ve hani harcamasına göre normal yani. Çok değil. Tabii çok değil yani. Burada çok değil. Bir insanın burada ayda 10.000 harcaması çok değil yani. Dolar bazında ya da euro bazında aylık ne kadar atar köşeye o adam? Şöyle Tek çalıştığı işe bağlı, ödediği kiraya bağlı, harcamasına bağlı. Eğer hiç harcamıyorum diyorsa, alkol, sigara, gece hayatım veyahut işte ben gezmeyi sevmeyen bir insanım, ben para toplamayı seven bir insanım diyorsa, biriktirmeyi seven bir insanım diyorsa, hiç harcamıyorsa ve evinin kirası da kendisi ödemiyorsa veyahut kendisi ödediğinde dahil az ödüyorsa, yani o aşağı yukarı bir 900 euro, 1000 900 euro, 1000 euro temiz bir köşeye atabilir. Ha, bu da işte aldığı maaşa göre de değişiyor. Tabii, aldığı nerede maaş çalıştığına aynen. göre, aldığı maaşa göre. Tabii örnek veriyorum. Yani bizim yanımızda çalışanlar, hani biz onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bu yüzden onlar temiz alıyorlar. Ha, ne kadar aldığının da bir önemi yok. Şu an bunu söyleyemem zaten. Onu söylemek doğru değil. Evet. Ha, yetiyor mu onlara? Gerçekten yetiyor yani. Sonuç olarak kendileri de harcıyor. Bunun üstüne ailesine de gönderiyor. Tabii. Yani kazanıyor. Güzel kazanıyor. İyi kazanıyor. Velhasıl kelam, kazandığımız para burada yetiyor mu? Evet, yetiyor. Güzel bir hayat yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. İstediğimizi yapabiliyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Hayat pahalı mı? Hayat pahalı mı? Yani normal. Çok değil yani. Çok normal. değil, normal yani. Şu an hani çalışan bir insana göre normal. Ha, çalışmayan bir insana göre gerçekten çok pahalı. Peki şeyler nedir abi burada? Ev kiraları ortalama 1+1, 2+1 bir yer tutmak istersen. Şehirden merkezin şehre- içinde ve merkezin dışında olmak üzere ikiye ayırırsak bunu. Tamam, hemen sana şöyle bir ifade edeyim ben. Prag'da örnek veriyorum. Bugün Prag'da merkezde bir evin kirası ortalama 1+1 diyelim. 15.000 ve 20.000 kron arasında değişiyor. Tabii buna elektrik, su, doğalgaz, ondan sonra internet, bunlar hepsi dahil. Merkez dışında, yani Prag dışında diyecek olursak, eğer böyle küçük 1+1 evler, onlar da aşağı yukarı İşte 10.000 ile 18.000 arasında fiyat değişikliği oluyor. Daha küçük bir kasaba, örnek veriyorum köy dersek, yani öyle bir şey yaparsak, öyle bir kıyaslama yaparsak oralarda daha ucuz yani. Orada da 7.500 ile 12.500 arasına kadar gidiyor yani. Bölgeden bölgeye değişiyor. Burası turistik bir bölge. Burası her gün insanların akın akın geldiği bir ülke. Ve bir başkent yani burası. O yüzden hani burada fiyatlar biraz daha pahalı. Yani yemek fiyatları biraz daha pahalı. Barınma ihtiyacı, hani barınma biraz daha pahalı. Normal, yani buraya göre normal yani. Baktığımız zaman. Yaptığın nedir abi tam olarak? Benim yaptığım kebap box diyoruz biz buna. Kebap box, patates, et, salata ve sos giriyor içine. Evet, sadece bu kadar. Evet. Burada elektrik, su giderleri nedir? Şimdi burada elektrik, su giderleri dükkanlardan baz alarak söyleyeyim. Dükkanların kullandığı elektrik ayda 10.000 lira, 10.000 kron. Gaz da aşağı yukarı 10.000. Su da aşağı yukarı 1.000 ile 1.500, 2.000 arasında değişiyor. Ve şöyle bir şey var. Burada ölçüyorlar yıldan yıla. Bunu her ay sabit bir şekilde ödüyorsun zaten. Bunu her ay sabit bir şekilde 10.000 ödüyorsun. Harcasan da harcamazsan da yıl sonunda sana bunu hesaplıyorlar. Eğer az kullandıysan paranı iade ediyorlar. Çok kullandıysan sana ekstra bir fatura gönderiyorlar. Sanki bu sistemin benzeri biraz Türkiye'de mi? Bir ara Türkiye'ye gelmişti galiba. Ben öyle bir şey duymuştum. Ben hatırlamıyorum. Ya ben bayağıdır oradan çıktığım için bilmiyorum şu anda. Nasıl sistem orada gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum. Peki Türkiye ile kıyaslayınca aradaki yani uçurum diyebileceğim fark var mı? Varsa nedir? Uçurum diyebileceğimiz bir fark sanırım yok ya burası da, yani Türkiye'de yani ne bileyim hani kötülemenin bir manası yok. Burayı da çok iyi yapmanın bir manası yok. Sonuç olarak Yo, tam tersi de olabilir. He, yani- Burası daha kötü, Türkiye'deki daha iyi olabilir yani. Tam tersi de olabilir. o zaman şunu söyleyebilirim. Aile bağları. Uçurum kadar fark var. Çünkü burada insanlar tabii kültür farkı var. Burada gençler 15'inden sonra aileden ayrılıyor. Çoğu burada ayrılıyor. O genel Avrupa'da var o. Ya genel Avrupa'da işte yani Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok uçurum gibi bir şey. Çünkü biz büyüklerimizi biliyoruz, küçüklerimizi seviyoruz, sayıyoruz. Aynı şekilde büyüklerimizi de. Burada mesela öyle bir şey yok yani. Ben burada görmedim. Ama bence kültür meselesi. O bence çok daha... Tabii biraz yetiştirilme tarzı. Tabii. Ya burada insanları, çocukları, gençleri öyle söyleyeyim size, hani şey bırakıyorlar, serbest bırakıyorlar. Ha, bu bir yandan çok iyi. Özgüven sahibi oluyorlar, atılgan oluyorlar. Her şeyi istedikleri gibi yapıyorlar ama diğer yandan da, tamam mı? Yani çok özgür oldukları için her şeyin bokunu çıkarıyorlar. Bokunu çıkarıyorlar yani. Evet, kesinlikle Bunu bokunu çıkarıyorlar. sansürlemem. Yok, bunu sansürlemeye gerek yok çünkü gerçekten bokunu çıkarıyorlar. Aile, kimse yani burada ailesini takmıyor. Hani çoğu defa görüyorum ben, yani gördüm.
Şahit oldum buna. Annesine bağırıp çağırıyor, babasına bağırıp çağırıyor. Sen Yani benim çoğu şeyim da- değilsin, çoğu bilmem da neyim değilsin. Genelde şeye başlıyor. Genelde de ota başlıyor buradan. Tabii Genelde burada o bitiyor. yani 15'inden sonra hani artık biraz daha böyle serbest oldukları için bu tür şeyleri yapıyorlar. Birden bu tür şeyleri yapıyorlar, evet. Burada ot içmek yani gençler için söyleyeyim ben. Sigara içmek de aynı, eşdeğer. Sigara içmek de eşdeğer yani burada. Zaten burada hani 15'inden sonra çok rahat oldukları için hani takıldıkları arkadaşlar biraz daha böyle büyük oluyorlar. Büyük oluyor. Yani 18'inde 20'sinde olan adam bunlara her şeyi getirebiliyor yani. Ya doğru. Çünkü burada alkol satış yaşı 18, Türkiye gibi aynı şekilde. Sigara, alkol, tütün ürünleri bunların hepsinin satış yaşı 18. 18'den aşağı kimse vermiyor. Peki abi şimdi yanlış anlamazsan burada bak dükkan açmışsınız. Allah bir Evet. bereket versin. Allah razı Yani olsun. normal bir dükkan, tamam mı? Bu ülkede normal bir dükkan açmak istersen ortalama ne kadar sermayen olması lazım? Ortalama şu anda bir dükkan açmak istersen, dükkanın içi, dışı, işte falanı, fistanı, aldığın malzemeler hepsiyle beraber aşağı yukarı bir 40 bin euroyu, 50 bin euroyu buluyor. Normal gerçi yani bir dükkan açıyorsun sonuçta. Tabii normal. Bunu 100 bine de çıkarabiliriz. 150 bine de çıkarabiliriz. Yani normal bir dükkandan bahsediyorum. 40 bin, 50 bin, hadi 60 bin diyelim. Bu şekilde. Ama şöyle bir şey de var. Bu dükkan iş yapacak mı? Para kazanabilecek misin? Tabii canım. Aşağı yukarı tabii. Ya konum önemli, bulunduğun yer önemli. Ortalama seni 6 ay idare edecek bir paranın da olması gerekiyor. Ya ekstra masraf illa ki çıkacak yani. Hayır, ekstra masraftan ziyade hani hiç iş olmazsa senin o dükkanı 6 ay en azından ayakta tutman lazım. Bir sene ayakta tutman lazım. Bunun için de sana ekstra bir para gerekiyor. Doğru. Evet. Zaten ilk 6 ay 7 ay kar beklemeyeceksin. Hayır. İlk 6 ay, 7 ay hiçbir şekilde kar beklemeyeceksin. Hani kendini şunu adapte edeceksin. Ben 6 ay boyunca, 7 ay boyunca, tamam mı? Yaptığım masrafı çıkarmaya çalışacağım. Çıkaracağım değil de çıkarmaya çalışacağım. Hani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Koyduğum parayı çıkarmaya çalışacağım. Yani koyduğum parayı 6 ay içinde çıkarabiliyorsan gerçekten çok mükemmel bir iş yapıyorsun demektir. Bu arada kusura bakmayın sürekli telefona bakıyorum ama sizin bana gönderdiğiniz sorulardan baktığım için hepsini bir yere not ettim bu şekilde. Oradan bakıp soruları soruyorum elimden geldiğince. O yüzden arada bir telefona bakıyorum. Yanlış anlaşılmasın kusura bakmayın. Müşterilerin çoğu Türk mü yoksa yabancı mı? Burada müşterilerin hepsi yabancı diyebilirim ya. Çok böyle %10'luk da demeyelim. %2'lik, %3'lük kısmı Türk müşteri. Onun dışında hepsi yabancı. 170. Zaten ben burada fark ettim yani İsviçre ve Almanya'daki gibi Mesela çok takacağım. fazla Veste. Türk yok burada. Müşteri. Yok burada fazla yok. Öğrenciler var. Genç öğrencilerimiz var. Türk burada yok yani. Yok çok fazla yok yani. Ya toplasan ülke genelinde 5.000'i bulmaz bence ya. Taş patlasın 10.000 yani. Zaten bu ülkenin nüfusu şu an yanlış hatırlamıyorsam 11 milyon olması gerekiyor. 10 milyon, 11 milyon olması gerekiyor. Çaçao. Bu arada ben fark ettim de müşteriler fazla acı yemiyorlar burada. Evet. Buradaki halk yemiyor mu? Sevmiyor mu o kadar acıyı? Seveni var ama genellikle dediğim gibi sevmiyorlar. Ha bir de buraya gelenler yabancılar olduğu için alışık değiller. O yüzden yemiyorlar. Omaçka bas prosim. Çesnek bilinki açili. Blinkova. Ha bizimkiler arada sırada denk geliyorsunuzdur. Bayağı acı Tabii. kullanıyorsunuzdur o zaman. Aynen. Geliyorum. Biraz önce mesela kapıda selam veren arkadaş. O mesela çok acılı yiyor. Yeter mi diyorum. Abi biraz daha koymaya şansın var mı? Tabii diyorum ne demek yani. Sen yeter ki iste. Seviyor. Tabii seviyor. Ben de seviyorum. Yani biz de acılı yiyoruz. Ama genellikle buranın insanları acıyı pek fazla sevmez. Şöyle bir tane dürüm porsiyonu kaçta satıyorsunuz? Normal klasik dürüm salatalı, etli ve içinde sos olan Çek kronu olarak 150. 7 euro falan yapması gerekiyor. 150 24 değil mi? Evet. 6.25 ama altından 6 soy var mı? Evet. 6.5 al kebap. Yemek ortalama ne kadar kazandırıyor? Bir yemek ortalama ne kadar kazandırıyor? Bir dürüm satıyorsun. Bir dürüm sana %30, %35 falan bırakıyor. Yani yarı yarıya bıraksa daha iyi de Aslında işte. yani yarı yarıya bıraksak gerçekten çok mükemmel. Yani %50, %55, %60 bıraksa gerçekten çok mükemmel bir şey olacak ama bırakmıyor yani. Çoğu yerler, olmuyor. çoğu yerler hatta eti direkt gramla veriyor. Doğrudur. Tartarak. Evet. Bizde o yok mesela. Biz göz kararı koyuyoruz. Yani göz kararı koyuyoruz dediğimizde hani tartandan daha çok koyuyoruz. Öyle söyleyeyim. Günde kaç kilo et satıyorsunuz ortalama? Değişiyor. Gününe göre değişiyor. En yoğun gününüz ne zaman? En yoğun günümüz cuma cumartesi. Bugün günlerden cuma. Genellikle 2 şiş, 2,5 şiş, 3 şiş değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Bir et ortalama 35 kilo, 40 kilo bir şiş. 2 şiş takıyoruz. Bazen 3 şiş takıyoruz.
70 Değişiyor. kilogram normal yani. Çünkü hani sadece et satıyorsunuz. Sade et, Hani evet. yerlerdeki gibi pizza falan ekstradan yok. Yo, sadece dürüm üzerine bizimki. Sadece dürüm, box, örnek veriyorum tabakta. Bunlar bu şekilde yapıyoruz. Bu yüzden yani iki etimiz gidiyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu sokak üzerinde nereden baksan 25-30 tane kebapçı var. Bir tanesi hemen şu karşıda 50 metre ileride. Bir tanesi bir tanesi hemen şu aşağıda 50 metre aşağında. Bir tanesi onun 50 metre aşağısında. Bir tanesi onun 20 metre aşağısında. Karşılıklı bu şekilde bu sokak komple Ama yemek üzerine. Ben fark ettim buradaki kebapçılar şey değil yani diğer ülkelerdeki gibi sadece Türkler bu işi yapmıyor. Yok. Yabancılar da burada kebap Tabii, yapıyor. tabii. Herkes yapıyor. Örneğin Arnavutlar burada pizza işini yapıyor. Sizin orada var mı? var. Olmaz olur mu? Bilmiyorum ben denk gelmedim herhalde. Sizin orada var mıydı? Çok var. Heh, burada da var. Buradakiler artık biraz daha buranın sistemine, buranın diline, buranın Yerlisi kültürüne gibi adapte oldukları için yerlisi gibi yani anlayamıyorsun. O söylemeyene kadar anlayamıyorsun. Çünkü gerçekten birebir onlar gibi konuşuyorlar. Bunlar zamanında savaştan önce bunların hep babaları falan anneleri babaları gelmiş. Evet. Şu anda bizim gördüklerimiz daha çok onların çocukları Tabii. falan. Onların çocukları, onların torunları yani. Tabii. O yüzden gerçekten anlayamıyorsun yani. Üzerinden bir Tabii nesil ki yok. geçmiş. Üstünden bir nesil geçmiş. Örnek veriyorum, benim bir kızım var. Ben kızımı bugün buraya getirsem benden daha iyi Çekçe konuşur. Tabii. Benden daha iyi kültürüne adapte olur. Ve hani kızımın da bir çocuğu olduğunda hani ayırt edemezsin. Hani acaba bu Kürt mü, bu Türk mü? Örnek veriyorum bu Çek mi? Ya da hangi milletten olduğunu anlayamazsın. Lehçesiyle beraber konuşacak. Biz konuşuyoruz evet ama biz lehçesiyle beraber konuşmuyoruz. Yani bizim aslında öğrendiğimiz Çekçe sokak kültüründeki, sokak jargonuyla biz öğreniyoruz bunu. Ha bir de bunun Bunlar direkt eğitim alacak. tabii eğitim alıyorlar. Ya biz eğitim almıyoruz. Mesela ben bu dili öğrendim. Tamam ama ben bu dili burada öğrendim. Ben burada çalışırken öğrendim. Müşterilere sonra sohbet ede bu şekilde öğrendim yani. Ben herhangi bir kursa, herhangi bir okula gitmedim. Bunun yani gerçekten hani bende çok büyük bir artısı var çünkü biraz daha hızlı öğrendim. Farklı bir yol izledim ama gittiğim yola gerçekten beni memnun etti. Gramer yok bende. Hani bunun içinde bir kursa yazılacağım. Tam böyle dili tam öğrenmek için. Çünkü önümüzdeki sene inşallah Allah kısmet ederse ölmez diye yaşarsak vatandaşlık için sınava gireceğim. Ben daha önce zaten burada şu an ben hani yarı vatandaşlık diyoruz biz ona. Oturum kartı, Trivali Pobit. Uzun süreli oturum kartı var, 10 yıllık. Ben onu sınav yoluyla aldım. Normalde onu insanlar buraya geliyor, evlilik yapıyor. 2 sene evlilik kaldıktan sonra onu alabiliyorsun. Ama ben o yolu başvurmadım. 5 sene sonra, burada 5 sene yaşadıktan sonra, 5 sene vergimi ödedikten sonra, sigortamı yatırdıktan sonra artık bir hak doğuyor bana ve ben o hakkı kullandım. İlk sınavda çıkardım. Benim için çok güzel bir şeydi, çok iyi bir başarıydı. İşte Allah kısmet ederse önümüzdeki sene vatandaşlığa başvuracağım. İnşallah. Yani şu an mesela hani vatandaşlık sınavı bu Trivali uzun süreli oturuma göre bayağı zor. Bu yüzden hani beni çok fazla zorlayacak. Çünkü her şeyi soruyorlar. Ülkenin tarihi, ülkenin hepsini. yani her şeyi soruyorlar. Hani benim bilmediğim çok konu var. Bilmediğim çok şey var. O yüzden biraz daha çalışmam gerekiyor. Bunun için de bir ders almam gerekiyor. Bir kursa gitmem gerekiyor. İşte görüyorsunuz maalesef vaktimiz de yok. Onları da benim videolarımdan izlersin artık ya. Ben şey yaparım. Ben artık bu Çek tarihi, bu Çek ile ilgili konular olacak, yerler olacak. Evet. Hepsini gidip çekmeye çalışacağım. İnşallah Elimden hepsini detaylı bir şekilde öğreniriz. İnşallah önümüzdeki sene getirir kartı gözünüzün önünde derim ki bakın ben aldım, ben başardım. Hadi inşallah ya inşallah. Göreceğiz bakalım. Peki. Sen bu yoldan geçtin abi. Hani Trivalya aldın. Hani şu anda yıllardır çalışıyorsun. Bayağı Evet. bir yol kat ettin şimdiye kadar. Evet, Şimdi buraya sıfırdan gelenler yani sonradan göç edenler de senin yolundan geçecekler. doğru. O yüzden buraya gelmek isteyen, göç etmek isteyenlere tavsiyelerin neler? Tavsiyelerim nelerdir? İlk önce iyi bir insanla yola çıkın. Her insanla yola çıkılmaz. Bu bir. İkincisi geldiğiniz zaman yok ben yapamadım, yok ben olmadı, yok dil çok zor, yok şuydu, yok buydu demeyin. Ağlayıp kaçmayın. Ağlayıp kaçmayın. Çok kaçan insan var. Çünkü buraya gelmek için gerçekten insanlar hani şunu söyleyeyim. Kaçak yolla gelenleri söyleyeyim. Bir saniye. Reklam arası. Reklam arası. Kaçak olarak gelenler mesela burada hani şöyle söyleyeyim sana. Buraya gelmek için 10.000 euro, 20.000 euro para veriyorlar. Onlar buraya geliyor mesela 3 sene, 5 sene dayanabildikleri kadar dayanıyorlar. Bir şekilde oturum alıyorlar. Siyasi oturum diyelim veyahut evlilik yoluyla oturum alıyorlar. Bir şekilde oturum alıyorlar. Ama resmi olarak şimdi bana soracak olursanız bence resmi olarak gelmek daha mantıklı. Çünkü bugün örnek veriyorum. Resmi olarak bugün bu ülkeye giriş yaptım ve hemen çalışma sözleşmem başladı derken falan fistan bir ay sonra, 1,5 ay sonra sana oturum kartı geliyor. 6 ay veya 2 senelik oturum kartı geliyor. Genellikle ilk başta 6 aylık veriyorlar. 6 ay sonra tekrardan başvuru yapıyorsun buradayken.
ve onu uzatıyorlar. O yani bir prosedür gibi bir şey. Bazen de hani gidiyorsun direkt 2 yıllık veriyorlar. 2 yıl boyunca hiçbir daha gitmiyorsun. 2 yıl sonra işte 1 ay 2 ay kala gidip başvuruda bulunuyorsun tekrardan. Şimdi burada bunu kontrol ediyorlar. İşte ben geldim. 2 senem bitmek üzere. Ben gidip kartımı yenileyim ama ben hiç çalışmadım. Sigortamı ödemedim. İşte benim patronum sigortamı ödemedi falan filan. Bunların hepsine bakıyorlar. Kontrol ediyorlar. Eğer söyledikleri şartların hepsini yerine getirdiysen sana oturumu veriyorlar. Getirmediysen kesinlikle oturum vermiyorlar. Tabii kesinlikle vermiyorlar. Bu konuda sert evet. Kurallar Aşırı sert. Yani Avrupa'nın bütün genelinde bunlar var ki en yumuşak ülke diye burası diyebilirim. Avrupa'daki en yumuşak ülke burası diyebilirim. Kanunlara göre hareket eden ve yumuşak hareket eden en iyi ülke burası. Onu ben de fark ettim. Dil bilmeden gelebilir misin buraya? Dil bilmeden gelebilirsin benim gibi. Ben de dil bilmiyordum. Yani İngilizce dahi bilmiyordum. Şu anda da İngilizce bilmiyorum. Çat pat bir şeyler konuşuyorum. Onun dışında Ben Çekçe konuşuyorum daha çok. Onun dışında Çekçe konuşuyorum. Şu an Çekçe'yi öğrendim. Çekçe konuşuyorum. Dil bilmeden buraya gelebilir misin? Evet, gelebilirsin. Hiçbir sorun yok. Biraz İngilizcen olsun. Çok az bir İngilizcen olsa dahi sen burada her türlü kendini ifade edebilirsin. İş bulmak kolay mı? İş bulmak kolay. Çalışmak isteyene iş bulmak kolay. Türkiye'de çok. Tabii. Her yerde işçi arıyorlar. İnşaat sektörü, giyim sektörü, yemek sektörü. Onun dışında yani her sektörde çalışabilirsin. Yeniden başlasaydın buraya tekrar gelir miydin? Yeniden başlasaydım buraya tekrardan gelir miydim? Evet, gelirdim. Gelirdim. Çünkü insan çok değişiyor Avrupa'da gerçekten. Eski haline bakıyor. Ya eski halim de benim aslında kötü değildi. Yine ben kendi işimi yapıyordum. Ya yine de yani burada bilmiyorum insan biraz daha sanki kendi ayaklarının üzerinde duruyormuş şeyini hissediyor yani. O hissiyatı alıyorsun daha çok. Aslında onu Türkiye'de daha çok alıyorsun. Çünkü Türkiye'de başarmak gerçekten çok zor. Yani burada bir şekilde başarıyorsun. Yani burada örnek veriyorum devlet elinden tutuyor. Türkiye'de tamam devlet elinden tutuyor ama yani gerçekten zor. Başarmak zor. Türkiye'de daha zor. Yani burada da zor evet ama Türkiye'de daha zor. Başarmak daha zor. Tamam gönder gelsin. Keko. Bir kebapçı burada aylık ne kadar ciro yapıyor? Şöyle söyleyebilirim. Ne kadar ciro yapmıştan ziyade ne kadar temiz kalmış. Bunu söyleyebilirim. Yani ortalama burada bir kebapçıya 70 bin, 80 bin, 90 bin, 100 bin kalıyor. Temiz. Değişiyor. Tabii 4 bin euro ile 5 bin euro arasında bir para kazanıyor. Dükkana göre değişiyor değil mi? Tabii dükkana göre değişiyor. Şu an çok daha iyi çalışıyor da daha iyi kazanır. Tabii bu dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bir ayda örnek veriyorum 5 milyon ciro çekerse bunun %35'i ona kalsa Tabii canım. çok güzel para. Ki bizim söylediğimiz minimal düzeydeki %35. Yani sen bunu yapabiliyorsan eğer, giderleri kısabiliyorsan, örnek veriyorum malzemeyi daha ucuza bulabiliyorsan, eti daha ucuza bulabiliyorsan. Çünkü şöyle, burada zaten önemli olan senin eti ucuz alman ve malzemeyi ucuz alman. Ama işte genelde et ucuz olunca kalitesiz oluyor mu? Yoksa Yok. değişiyor mu o konu? Yo değişiyor ya. Bunu yapan firmaya göre değişiyor. Gerçekten değişiyor. Bazı firmalar gerçekten ucuz ve daha kaliteli çıkartabiliyor. Evet. Doğru yani. Evet. Yani ben buna çok sefer denk geldim. Yani örnek veriyorum kilosu 150-160'a olan eti de kullandım. Tamam mı? Kilosu 98 olan eti de kullandım. 98'lik mi 160'lık et mi dersen ben 98'lik et derim. Neden? Çok iyi porsiyon veriyor. Tadı güzel. Tadı güzel. Ve gerçekten kaliteli. Yapan firmaya göre değişiyor. O yüzden. Lafını böldüm. Son sorulara doğru geliyoruz. Terden öldük. Çok sıcak burası. Bugün hava 33 derece. He ya. Bizim burası dışarısı 33 derece. Bizim burası da şu anda burası da 50 derece olması lazım. 45-50 derece arasında. Şimdi Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne gelen birisi ne kadar sürede burada düzenini kurar? Kişiye göre değişir. Buraya gerçekten iyi bir yaşam sürmek için, para kazanmak için geliyorsa bunu 3. ayında da yapabilir, 1. ayında da yapabilir, 6. ayında da yapabilir, 10 yılda da yapabilir. Kişiye göre değişiyor bu. Kişinin şeyine göre yani. Evet. Becerisine göre. Tabii kişinin becerisine atik olman lazım. Biraz böyle hani ne diyorlar sana? Ya biraz böyle hani bir şeyleri istemen gerekiyor. Gerçekten istemen gerekiyor. İsteyerek yaparsan elde edersin. Son sorum. Avrupa'da zengin olmak kolay mı? Avrupa'da zengin olmak kolay. Çünkü şöyle, sadece bir işle ilgilenmiyorsun, birden fazla iş yapıyorsun ve birden fazla sektörle ilgilenebiliyorsun. Birden fazla sektöre yatırım yapabiliyorsun, birden fazla gelir elde edebiliyorsun. Bundan dolayı Avrupa'da kafanı kullanırsan zengin olma ihtimalin var mı? Var. Düşük ama var. Yok değil. Çok teşekkür ettim. Rica ederim. Ne demek? Eyvallah. Dostlar bizden bu kadar bugünlük. Aklıma gelen soruları sormaya çalıştım. Bir de sizin bana yönelttiğiniz sosyal medya üzerindeki soruları sormaya çalıştım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Resul abi teşekkür ederim Sağlıcakla sana. kalın. Rica ederim.
Her zaman bir güzel bir video daha yapacağız. İnşallah ömrümüz yeterse güzel bir video daha yapmayı Tabii, düşünüyoruz, daha planlıyoruz. Bu yüzden yani eğer sormak istediğiniz sorular varsa iş konusunda, yaşam konusunda herhangi bir konu fark etmez. Sorabilirsiniz yorumlarda. Biz de bunlara memnuniyetle cevap vereceğiz. Tamam o zaman kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.